Henüz 35'inde, yolun yarısında, baharın en orta yerinde yarım kalır onun hikayesi. Hayallerinin en orta yerinde durur kalbi ansızın. Kalbi durunca dünya durur. Kalbinin yarısında tamamlanmış bir ömür, diğer yarısında durmuş bir hayat. Kursağında kalır son yutkunması. Yüzün bir yarısına dağılmış ömründen uzun saçları, yanağının çukurunda kalmış bir gülüş kalır akıllarda. Ne çok hayalleri vardı oysa. Kısa hayatından pek çok farklı hikaye ve anı kalır geriye. Küçük yaşlarından itibaren etkiler herkesi. Kızılderili olması, annesinden aldığı güzelliği onu ileride büyük bir star yapacaktır. 6 yaşında başlar filmlere, 15 yaşında başrol oynar. Erkek dergilerinde boy gösterir. 18 yaşında aşiret ağasıyla evlenir. Türkiye'de koskoca star olabilmek varken daha zorunu isteyen, dünya starı olmaya çalışan genç bir kızın hikayesidir bu. Çalkantılarla, farklılıklarla, umut ve hayallerle dolu, yarım kalmış bir hayatın hikayesidir bu. Derya Arbaş'ın hikayesi. Eski Türkiye güzeli ve ünlü oyuncu Zerrin Arbaş'ın kızı ve ünlü ressam Avni Arbaş'ın torunu olarak dünyaya gelir. Annesi Zerrin Arbaş, güzellik yarışması sonrası oyunculuk eğitimi için gittiği Amerika'da Kızılderili kökenli oyuncu Del Bert ile tanışıp evlenir. Bu evliliğin sonucunda Derya Arbaş 17 Haziran 1968'de Amerika'nın Santa Monica şehrinde doğar. Çocukluğu Amerika'da geçen oyuncu daha o yaşlardan itibaren duru güzelliğiyle herkesi büyülemeye başlar. Yönetmen Memduh Ün de onun güzelliğinin farkına erken varanlardan olur. Battal Gazi'nin İntikamı filminde Zerrin Arbaş'ın küçüklüğünü oynayacak bir oyuncu gerekir. Memduh Ün setteki küçük kızı görür, ne kadar güzel ve tatlı bir kız, o oynasın der. Böylece Derya Arbaş ilk sahnesini henüz 6 yaşındayken oynar. Götürmeyin kardeşimi, götürmeyin. Götürmeyin, abicim. Bu seferlik hatırım için affet baba. O filmle beraber oyuncu olmayı iyice aklına koyar. Annesi ve babasının da oyuncu olması büyük bir şanstır elbette onun için. Bir süre Amerika'da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 15 yaşında Kuyucaklı Yusuf filminde oynamak için Türkiye'ye gelir. Biliyor musun abi, beni istediler. Kim? Hilmi Bey'in oğlu Şakir. Annesi geldi. Amerika'da yaşayan ve sadece filmler için ülkemize gelen bu genç kız elbette hızla basının ve magazin dünyasının ilgisini çeker. Kızılderili kökeni, annesinden aldığı güzelliği ve yurt dışından olması bir anda teklif yağmuruna tutulmasına sebep olur. Yaşı küçük olmasına rağmen erkek dergilerinin kapaklarını süslemeye ve magazin dünyasının aranan isimlerinden biri olmaya başlar. 1986'da 18 yaşındayken Ağrı'ya Dilan filmini çekmek için gider. Film çekimi için gittiği Sincan köyünde bir aşiret liderinin oğlu olan Nihat Polat'a gönlünü kaptırır. Annesi ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 1987'de Nihat Polat'la nikah masasına oturur. Evlenince sinemadan uzaklaşır ve Amerika'ya döner. Orada Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde resim ve heykel eğitimi alır. Ancak 2 yılın sonunda evliliği son bulur. Maço erkeklerin ondan çekindiğini düşünür ve boşandıktan sonra uzun süre evlenmeyeceğini söyler. Erkekler bana yaklaşmaya korkuyor. Bence onlar zeki, dünyayı görmüş, üstelik de güzel kadınlardan korkuyor. Benden kaçtıklarını hissediyorum diyerek ifade eder hislerini. Ama bir süre sonra kalbini bu sefer de Steve Wilcox isimli 30 yaşında bir aktöre kaptırır. Birkaç sene süren bu ilişki de mutlu sonla bitmez. 1989'da Los Angeles'taki lüks partilerde barmenlik yapar. 1991'de babasını kaybeder ve dünyası yıkılır. Kendini toparlaması birkaç yılını alır. 1992'de bir Scarlett Aranıyor yarışmasını birincilikle kazanır. İpek Çeken, Nilüfer Açıkalın, Aylin Arasıl gibi rakiplerini arkada bırakıp Türkiye'nin Scarlett'ı olan oyuncu 2 gün sonra Amerika'ya döner. Amerika'daki finallere katılan Arbaş burada da ilk 3 arasına girmeyi başarır. Böylece bir Hollywood klasiği olan Rüzgar Gibi Geçti'nin devamı niteliğindeki Scarlett filminde rol almayı garantiler. Ancak film projesi daha sonra iptal edilir ve yapım bir mini dizi olarak çekilir. Arbaş bu projede Scarlett'ı oynayamaz ve küçük bir rolle yetinir. Türkiye'de kalıp kolayca parlayabilecekken Amerika'dan bir türlü kopamaz. Şansını hep orada denemek ister. 1994'te Atıf Yılmaz'ın çektiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filmiyle dönüş yapar Türkiye'ye. Film sonrası yine Amerika'ya gider. 1996'da Çılgın Badiler adlı dizi için bir süre Türkiye'ye döner. 1997'de Amerika'da Hand Your Dog in the Wind filminde oynar. 2000'lerde Türkiye'ye kesin dönüş yapar.
2001'de Kerem Alışık'la Günah dizisinde oynar. Yeter artık dağ başında kaldığın Sinan. Hiç olmazsa hafta sonları gel. Bu işin hafta sonu tatilim var Nurperi. Her gün işin başında olmak zorundayım. Bütün davetlere yalnız gidiyorum. Türkiye'de en bilinen medyatik aşkı Metin Uca'ydı. Ekranların sempatik yüzlü, sivri dilli ismiyle gözlerden uzak bir aşk yaşar Derya Arbaş. Ancak bu ilişkide başladığı gibi sessiz sedasız noktalanır. 2003'te çok sevdiği dedesi ressam Avni Arbaş'ı kaybeder. Canından çok sevdiği bir başka yakınının kaybı ona çok ağır gelir ve Amerika'ya döner. Ailesinin desteği dışında kendisini de iyi yetiştirmiş biridir Derya Arbaş. Her zaman büyük hayaller kuran, hayalleri uğruna savaşan bir idealisttir. Ne var ki hayatta şansı her zaman yaver gitmez. Aşk ilişkileri hiçbir zaman uzun sürmez. Hollywood'da çalıştığı yıllarda kendini göstermeyi amaçladığı projelere imza atamaz bir türlü. Türkiye'de kolayca büyük bir yıldız olmak varken o zor olanı seçer. Umudundan ödün vermez hiçbir zaman. Sharon Stone'un ünlü olması yıllar sürdü. Temel içgüdüyü çektiğinde 35 yaşındaydı diyerek ne kadar kararlı ve sabırlı olduğunu gösterir. Ama beklediği fırsatı bir türlü yakalayamaz. Buna rağmen bir an bile boş durmaz. Doyurulmuş Arzu adında otobiyografik bir roman yazar. Sanatın farklı dallarında çalışmalar ortaya koyar. Dedesini örnek alarak tuvallerin karşısına geçer, onlarca beste yapar, roman yazar. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Yaşamayı seviyorum. Başarmayı istediğim çok şey var. Dünya starlarından biri olmak istiyorum. Acelem yok der. Ancak hayallerini gerçekleştirecek zamanı bulamaz. Sharon Stone'un temel içgüdüyü çektiği, Cahit Sıtkı'nın yolun yarısı dediği o yaşta, 35 yaşında beklenmedik bir kalp krizi sonucu ayrılır aramızdan. Herkes için beklenmedik bir sondur bu. Hayatının aşkı Metin Uca, annesi ağlayarak beni aradı. Ne olduğunu anlayamadım. Büyük bir şaşkınlık yaşıyor, inanamıyorum diyerek bahseder şaşkınlığından. Daha birkaç gün önce babasını kaybeden Zerrin Arbaş ise kızının vefatıyla yıkılır. 5 gün önce babamı kaybettim, şimdi de kızımı. Babam Derya'nın en çok sevdiği insandı. Onun üzüntüsü içinde yaşıyordu. Cenazeden sonra Amerika'ya döndü ve ondan sonra haber alamadım. Normalde hep haber verirdi ama bu kez hiç kimseyi aramadı. Orada değilken onun evinde kalan Grace adındaki kız arkadaşını aramış sadece. Yorgun olduğunu ve kendisini eve götürmesini istemiş. Arkadaşı da havaalanından alıp eve götürmüş. Sabah kalktığındaysa ölüsüyle karşılaşmış. Bu acıya nasıl dayanırım bilmiyorum. Derya Arbaş'ın bu ani ölümüyle birçok spekülasyon yapılır. Ölümünün kalp krizi değil de aşırı doz uyuşturucu olduğu iddia edilir. Ancak güzel oyuncu yıllar önce verdiği bir röportajda hayatım boyunca hiç uyuşturucu kullanmadım. O kadar çok insanın yaşamının mahvolduğunu gördüm ki hiç merak bile etmedim der. Cenaze töreni Kızılderili adetlerine göre yapılır ve Los Angeles'ta yakınlarının yanına gömülür. Ne de erken bir ölümdür bu. Yolun yarısında, hayallerinin ortasında, sevdiklerinin acısıyla yoğrulmuş, kendisi gibi sessiz bir ölüm. Birçok film bıraktı ardında, birçok sevdiğini bıraktı, keşkelerini bıraktı, umutlarını bıraktı. Işıklar içinde uyu zamansız giden güzel kadın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıkla kalın.